Bu arada Rusya'nın başkenti Moskova'da yerel saatte, erken saatlerde patlama meydana geldiği yönünde bilgiler var. Patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Komutanı General Igor Kirillov'un öldüğü bilgisi var. Ukrayna Güvenlik Servisi saldırıyı doğruladı ve üstlendi. Onu da aktaralım. Rus yetkililerin olaya ilişkin yaptıkları açıklamaya göre General Kirillov Moskova'daki bir binadan ayrılırken apartman girişindeki skutra yerleştirilen bir patlayıcı maddenin patlaması sebebiyle öldü. Patlamada Kirillov'un yanı sıra asistanı da hayatını kaybetti. Kremlin'de yaşanan saldırıya dair bir açıklama yaptı. Eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yakında Kiev'den bu suikastin intikamını alacağız dedi. Pazartesi günü Ukrayna Gizli Servisi patlamada hayatını kaybeden üst düzey komutan için yasaklı kimyasal silahların kitlesel kullanımından sorumlu olduğunu söylemişti. Kirillov, Rusya'nın kimyasal silah kullanımı nedeniyle İngiltere ve Kanada'nın aralarında olduğu bazı ülkeler tarafından yaptırıma uğramıştı. Rus general son görevine 2017 yılında getirmişti. Patlamanın meydana geldiği noktada hem kriminal uzmanlar hem de güvenlik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu yine önemli gelişmeyi de konuşalım istiyoruz konuklarımızla. Sayın Yavuz Aslan, kısaca bir değerlendirme alacağım, süremiz daraldığı için. Şimdi özellikle ne dersiniz bu gelişmeye? Ukrayna'ya nasıl yansıyacak Rusya'nın elini zayıflamış olması? Özellikle işte eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Aman Pro röportajında Rusya durur köşeye sıkıştığında o son gücünü kullanır. Dolayısıyla bize destek vermekten vazgeçmeyin çağrısı var. Ne dersiniz? Şimdi sadece cephede sıcak çatışma yok. İki ülke arasında istihbarat ve suikastler çatışması var. Hatırlarsanız Kremlin'e uçurulan dronlar çok dikkat çekici bir şekilde etki oluşturmuştu. Yani Putin'in çalışma ofisine yakın Ukrayna drone uçurdu. Şimdi bu nokta suikast. Generalin portföyüne baktığımızda özel seçilmiş şu var. Moskova'da bu büyük bunun arkasında Rusların da açıklaması öyle. Ukrayna ya da Ukrayna'nın destekçisi olan gruplar var. Bu suikastı yapabilme yeteneği Ukrayna açısından çok önemli. Gidiyor, nokta bir suikastı gerçekleştirebiliyor. Buna mutlaka cevap verecekler. Yani Rusların genel tarzı bu. Misilleme yapmadan durmazlar. Önemli bir Ukraynalı yetkiliye bu suikastı gerçekleşecektir. Geçen bir haberde bir şey dikkatimi çekti. Rus kaynakları şöyle bir açıklama yaptı. Başkentte artık kamu binalarını, yani cephede sıcak hatta savaştıkları değil, kamu binalarını hedef alabileceklerini söylediler ki buna Zelenski'nin de sarayı dahil. Bunu açıktan söylediler. Ruslar elini yükseltebilir. Yani Suriye'den çekilen böyle nokta suikastlar yapan ve Trump gelmeden benim gördüğüm Putin sahada mevzisini güçlendirmek istiyor. Çünkü biliyor ki Trump'la bulunduğu son çizgide pazarlık edecek. O adım attığı son noktada pazarlık edecek. Onun için bazı sıcak gelişmeleri bekliyor ama bu sıradan bir suikast değil. Ben bir köşe yazısı yazmıştım. Yani dünya suikastlar zamanına geldi. Nokta, devlet başkanı, genel istihbaratçı. Söyleyeyim size, açıklanmayan suikastlar da var. Yani basına ifşa etmedikleri iki ülke arasında çok ciddi bir istihbarat savaşı gidiyor. New York Times'ın yazısını hatırlarsın. Yalanla ya Washington Post ya da New York Times, CIA'nın 12 tane üssü var demişti Ukrayna'da. Böyle istasyonu var demişti. CIA istasyonlarında kahve içilmez. Yani CIA istasyonları bu tür operasyonların sahada yapıldığı, uygulandığı istihbarat ve askeri yetenekleri olan birimlerdir. Sadece Ukrayna istihbaratı olarak düşünmeyelim. Biz sahada bunun yansımalarını da görürüz Büşra Hanım. İngiliz istihbaratı ve özellikle ABD istihbaratı hem askeri olarak hem de bu konularda Ukraynalılara çok ciddi destek veriyorlar. Sayın Açıkalın, siz sıcak gelişmeler bekliyor musunuz bu anlamda Ukrayna sahasında? Çok kısaca alayım. Ben Ukrayna sahasında bütüncül olarak bekliyorum. Özellikle geçtiğimiz aydan itibaren ki 2 gün önce de biliyorsunuz yine Ukrayna'nın doğusunda daha geniş bir bölgeyi kontrol altına aldı Ruslar. Karşılıklı sahada da çatışmalar devam ediyor. Ben de Güngör Bey'e katılıyorum. Trump masaya oturana kadar herkes elini yükseltecektir. Ama hem İngiliz hem zaten bütün Batı ülkeleri istihbarat desteği verdiklerini söylüyorlar. Şimdi hazır Rusya'nın eli Suriye noktasında zayıflamışken herkes biraz o konuda Ukrayna'ya desteğini arttıracak herhalde Batı'dan.